Efendim kısaca Hind'in en eski kutsal kitabı Veda diye anılan Vedalara göre kendisiyle ezeli, ebedi var olan, sonsuzca ve şahsi olmayan bir tanrı vardır. Şahsi olmayan bir tanrı. Bunun şeyden farkı, Tevrat-ı Şerif'ten farkı. Tevrat-ı Şerif'teki tanrı kişi tanrıdır. Bak. Hint'te kişi tanrı yok. Wow. Brahma olarak. Brahma bir harmoni mesela. Şimdi ne diyoruz? Bir senfoni var. Simfoni ne demek? Seslerin birbirini sevmesi demek. Simfoni, empati duyuyorlar birbirlerine. Sempati duyuyor sesler. Ve o hadisede ne diyoruz? Flarmoni. Ne demek o? Yani bunlar birbirini seviyor arkadaşlar. Ve beraber iş yapıyorlar. Muhabbet var. Muhabbet var orada. Yani meşk var. Bu sesler birbiriyle meşk ediyor. Ama şu filan bestekarın sesleri bir araya getirmesindeki meşk şöyle olur. Falancanın sofrasındaki meşk böyle olur. Çilingir sofrasındaki meşk de böyle olur. Bu da böyle ama bu mutlaktır. Hep böyle olur. Bundan başka meşk yoktur. Olur mu öyle şey yahu? Ve bugün olan dünkü gibi olmaz. Yarın olmaz. Her an bir şende olan. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Her an bir şende, evet. Ya Mevlana gene yetişti pirim. Gelir. Yeni şeyler söylemek lazım. Yani akmak güzel diyor ama konmak da güzel. Sırf akarsan Panterey, Heraklit'in dediği gibi. O zaman referansın yok. Tabii ya. O zaman hiçbir şeyden haberi yok. Beni akıyor. Gidiyorsun. Böyle. Ama küt diye umana gideceksin. Böyle dur, hep durursan da olmaz. Olmuyor. Kokarsın diyor. Eyvallah. Hep duran bir su bakteri üretir, kokar. Hep akan bir su bir işe yaramaz, alüvyon götürür. O zaman durmak ve akmak gene sekine. Denge. Gene öyle denge. Oturan er olur, gezen er görür demişler. Eyvallah. Er olmadan er görür mü? Görmez. Önce er ol, sonra er görürsün. Ne kelam değil mi? Kişisel değil. Sanskrit diliyle buna Brahma deniyor. Sanskritçe'de Brahma demek kişisel olmayan kozmik tanrı. Kozmik düzen. Evet. Ama bu kozmik düzenden tabiat zuhur ediyor diye bu kez şimdi Brahma'nın bu kişi olmayan, hiçbir şeye benzemeyen, hiç ilişkisi olmayan zati tanımının hemen arkasından Brahma varlığın yaratıcısıdır diyor. Varlığın yaratıcısı dedik mi ilişki var, görünüş var, zuhur var, iş var, iş var. Bizim Brahma oldu kişi şimdi. Hengame başladı şimdi. Ne oldu? Brahma oldu kişi. Kişi. Yani artık yapan eden yani fail yani. Gürültü başladı şimdi. Gürültü var ama bu gürültüyü beslememiz lazım. Şimdi bana diyorlar ki ya kardeşim doğa daha yüksek değil mi insanın sanatından? Tanrı sanatı işte Tanrı doğayı yaptı bak daha yüksek. İnsan ne ki ya? Aciz varlık falan diyorlar. Sanki insan Tanrı'nın dışında başka bir alemdeymiş gibi. Ben hemen kolayı buldum. Şimdi çiçek böcek desem bizim ressamla onun çiçeği falan ya diyor çiçek daha canlı manlı onunkinde iş yok falan. Kardeş diyorum. Doğada yaratılmış olan seslerden en kalitelisi hangisi? Bülbül. Bravo. Senin bülbül Beethoven'ın senfonisi arasında bir fark görmüyor musun? Görmüyorsan o zaman sen yürü. Doğada sesler yaratılmıştır. İnsanda o sesler bestelenmiş. Büyük formlara, küçük formlar da var ama biz büyük form derken yani illaki onu tercih ediyoruz değil. O da orkestra. Zaten herkes. Ama bir senfoni demek 110 kişinin çeşitli enstrümanlarla, farklı enstrümanlarla icra edecek ama ortak bir sound çıkacak. O sound içinde eriyeceğiz. Şimdi o sound'un kendisi Brahma. Orada kişi tanrı yok. Yani şef yok orada. Eyvallah. Halbuki şef var. Var. Kullar yok. Nasıl yok? Hepsi var. Hepsi var. Yani hepsi kul işte. Partisyonun kulu. Bak partisyon ne? Karakter. Partisyon ne? Esma-i Has. Her birinin. Tabii benim Esma-i Has'ım keman,
Partisyonum o kemanın işi ama bunu bütün için yani külli için yapıyorum, senfoni için. Ben yeri geldiğinde senfoniye orada o partisyonla katılıyorum. duruyorum. Öteki de geliyor o partisyonla senfoniye katılıyor. Kendi için yapıyor ama bütün için yapıyor. Şef de hepsine bakıyor. Rab şef. Abi. Bakıyor. Şimdi dur. Sen devam et. Zamanlamayı yapıyor. Hadi kaldırıyor, biraz daha biraz güçlü. Sonra sonra hepiniz diyor. Hep beraber. Evet, hadi. Hep Sonra beraber. biraz güçlü. Siz hadi. Hadi. Siz biraz bazı. Dostum. Değil mi? Tabii. Rububiyet, Tabii. Rab, yönetici. Tamam. Uluhiyet nerede? Yekün. O sound. Yekününde. Yekûnü uluhiyet. Kul içinde, Rab içinde, iş içinde, harmoni içinde. Şimdi bunlar hep doğada vardı bu sesler. Eyvallah. İnsan eliyle yapan kudret onu Aldı. ruhaniyete taşıdı. Oturup da şöyle saatlerce içinde kaybolacağım bir şey ama bir senfoniyi baştan sona izleyecek. Yani izleyecek. O şeyde, o zevkte, o Hani içinde. arkada fon kalmayacak o. İzleyecek bir ruh ona eğitilmezse yapamaz. Eğitilmezse yapamaz. Eğitilmesi ne demek? Onu tekrar dinleyecek. Binlerce de var. Tekrar Çocukluğundan bir yere tekrar dinleyecek ki onu izleyebilme yeteneğine gelebilsin. İzleyebilmek de bir yetenek. Evet. Şimdi bir kırsalda yaşayan bir insana hadi dinletin. Ne diyor? Sivas olalı böyle zulüm görmedin. eziyet Nedir peki? görmedim. Neydi o? Bir orkestra Yok gitti ki orada. adam hiç duymadı ki onu. Hayır, hiç duymadığıyla ilgili Yani değil. Öyle bir şey değil. bilmiyor. Saatlerce dinliyor. Sesi o da duyuyor. O da bu müzik alıyor. Ona bir kaval çal, saatlerce kendinden kendine, geçiyor. Bir tabii. saz çal, kendine Tabii. geçiyor. Demek ki müzikten Var. anlıyor. Ama Peki, hiç duymadığıyla ilgili değil. Algılayamaz. Büyük bir şey var, söz var orada. Yani bakın teenage dedikleri 16 yaş grubuna pop müzik yapılır. İngilizler o teenage derler biliyorsun. eyvallah. 16 yaş grubu. Kardeşim 16 yaşında bir çocuk. Algısında sürekliliği daha yapamaz çünkü hala hiperaktiftir. Eyvallah. Hiperaktiflikten giderek dengelenecek, eğitilecek, izleyebilme süresi uzayacak. Bir çocuk, hele ergenlik çağı 16 yaş dediğim Atsız. ergenlik yaşı, atsız değil de yeni adlanıyor. Yeni. Atı falan. Uzaktan atı görmeye Atı var yani başladı. sevgilisi var demek istiyoruz. Yani ergenliğe geldiğinde bir sevgilisi falan olabilir. Eğer olmuşsa atı var yani. İkisinde birbirine atırlar. Atları var yani. Güzel atlarına bindi gidiyorlar şimdi. İyi de giderken o coşkularıyla birlikte hem harmoni hem de hem kendi varlığı, kendi coşkusunu tabii. istiyor. Kendi coşkusu olmasa havaylancı var. Hem de onu coşturması lazım. O da aynısı. Tersi de Partner oluyor, yani. tabii. Şimdi o partnerlik çok kutsal bir şey tabii. Müthiş bir şey ergenlikte. Peki aşk dediği işte o ikisinin arasındaki tutkunun bedensel hazları değil. Onlar var içinde ama asıl onun o dansı. Ya. O manevi dansı. O ona naz ediyor, ona niyaz ediyor. O onunla işte üstüne danslarda vardır değil mi? Üstüne gider dansta geri çekilir filan. O ona bir cilve yapar, ona gider bir takla atıverir buraya geçer. Balede filan var bunlar. Şimdi bu ergenlikteki coşku, aşk aslında işte tüm senfoninin özü olan bir çekişme. Ama öyle bir çekişme ki bu, elektronla protonun çekişmesi gibi. Ne kaçabiliyorlar, ne de vuslat var. Bu en güzel Bektaşi Semahı'nda gösterilmiştir. Bektaşi Semahı'na dikkat edin. Kuş hareketidir. Turnalar. Ama dokunmaz tabii. Kadın erkek birbirlerine doğru koşar. Gelirler. Kanat çırparlar. Böyle yaparlar. Böyle yaparlar. Böyle yaparlar. Dönerler fır ama asla dokunmazlar. Dokunsa sihir bozulur. Bedene dönüşür iş. Hazza dönüşür. Dokunmadığı zaman ve habire birbirinin çevresinde döndükçe elektron proton gibi aradaki o harmoni, oradaki ruhaniyeti ortaya çıkartır. O zaman Leyla dedim ama Mevla'yı buldum. Cinsiyet bitti. Ama bir de Mevlevi semahı var. Mevlevi semahında niye kanat çırpmıyor kimse birbirine? Değil mi?
Çünkü orada aşk vardı. Mevlevi semahında aşk finale erdi. Ehadiyet sırrı açıldı. Muvahhid oldu, tek başına ümmet oldu. Kendi ekseni etrafında dönüyor. Makamı İbrahim. İbrahim. Hadi bakalım. İbrahim tek başına ümmetti. Hanif. Hanifti. Lezevkte. Güneş oldu. Resulullah'ın dedem dediği. Kendi mihveri etrafında dönmektir. Topaç gibi. Dünya gibi. Dünya da kendi mihveri etrafında. Ama aynı zamanda güneşin etrafında. Ha demek ki Mevlevi semahına bakalım. Kendi etrafında dönüyor ama orada şemsi temsil eden, güneşi temsil eden yakasını tutmuştur o. Yakayı niye tutuyor? Açıyor böyle. Yakayı açmıyor. Açmak falan yok. Yakayı tutmak. Açar yavaş yavaş ortaya giriyor ya. Yakayı tutmak, ben hareketimi kendimden alıyorum. Dışarıdan beni kimse hareket ettirmiyor. Güneş o demek. Şems o demek. Kendi yakasını. Benden banadır bu yani. Evet. Öteki elini açıyor. Senden alıyorum, dönüyorum. Eyvallah. Kendi etrafında dönüyor, gidiyor şemsin etrafında dönüyor. İşte bu kendi mihverinde dönüp ortak mihver. Öteki de kendi mihverinde diyor. O da. Bütün seyyareler kendi seyyare güzel isimdir. Gezegen de güzel laftır. Eyvallah. Seyyare seyretmek demek. Evet. Neyi seyrediyorsun? Şemsi. Dünya da güneşi seyrediyor böyle. Çok fazla kalmıyor, geceye geçiyor. Geliyor Venüs bakıyor böyle. Oh ne tatlı. Hop, Mars geliyor. Filan da hepimiz orada semah ediyoruz ama bu semahta birbirimize göre ve güneşe göreyiz. İşte bu birbirimize göre ve güneşe göre olmanın tamamı senfoni. Allah. Güzel dinlenir. Kaval burada güzeldir kaval ama buraya evrilmelidir. Eyvallah. Yani enstrümanların tek ve yerel olmaları çirkin değil. Çok da iyi. Küçümsenecek bir şey değil. Eyvallah. Ama o evrilmeli. Ne demek istiyoruz? Doğal bilincin köylülük, toprakla, hayvanla uğraşarak hayat kazanıyorum. Tabii. Bu evet tabii yapılmalı ama bu aklın önderliğinde, endüstri akıl demek, akıl ya da endüstri demek, köylünün akla ihtiyacı yok. Akıl kelimesi endüstriyle alakalı bir şey. Eyvallah. Sanayiyle, teorik bilgi. Eyvallah. Ona alakası yok. Pratik bilgiyle zaten işini yapıyor. Ama bu şehre evrilmeli. Şehre evrilmek Medine. Aha. Şehir Medine. Ama herhangi bir şekilde değil. Medine'de tırnak içine şehir. Kent diyoruz. Tırnak içine o da şehir. Bir de şey var. Yani şehir, kent, bir de Medine var. Medine dinden türetilmiş bir kelime. Din. Ve dinin Medine olması yargı yeri demek. Mahkeme demek. Adalet demek. Yani. Adaletin tesis edildiği yer. Anladınız mı? Çok ilginç. Medine. Çünkü onun için Yesrib kasabasına Cenab-ı Resulullah gidiyor. Havarileriyle birlikte oraya gidiyor. İşte bunlara ne diyoruz? Muhacir. Hicret ediyorlar. Orada karşılayanları ensar diyoruz. Misafirperver. Alıyorlar. Buyurun. Evet. Tamam. Sizinle beraberiz. Diyor ki burası Yesrib ama yani serap görülen yer. Yesrib serap. Hayal. Yani sezgiyle yaşıyorsunuz. Ama adaleti tesis edemezsiniz böyle. Yani. Niye? Burada Hristiyan var. Yahudi var. Putperest var. Müşrik var. Bir de biz geldik Müslüman takımı. Bir problem oldu. Nasıl bir arada yaşayacağız? Uzatmayalım. Bir konvan yapılıyor. Herkes temsilcisini yolluyor. Ortak değerlerde anlaşıyorlar. Resulullah da bunun başkanı. Yazıya dökülüyor. Belgesi var yani. Ve ünlü Medine belgesi, Medine vesikası diye meşhur olan belge çıkıyor. Bu belgede kimse başka bir dine zorlanmıyor. La ikrahe fi'd-din. Hristiyan Hristiyanlığında kalıyor, Yahudi Yahudiliğinde kalıyor, putperest putperestliğinde kalıyor, müşrik müşrikliğinde kalıyor, muvahhid muvahhidliğinde kalıyor, Müslüman Müslüman olarak kalıyor. Ortak belgeyle, hukuk belgesiyle antlaşmaya varılıyor ve diyorlar ki biz bir arada yaşayacağız. Herkes kendi zevkinde olabilir, kendi yaşantısında ama öbürüne tecavüz edemez. Zorlamayacak. La ikrahe fi'd-din buradan çıkıyor. Dinde zorlamak yoktur. O zaman Cenab-ı Resulullah bu belgeden sonra ayağa kalkıyor.
Diyor ki artık burası Yesrib çağrılmayacak. Burası serap görülen yer, Değil. hayal dünyası çağrılmayacak. Burası Medine-i Münevvere olacak. Anlamadım. Aydınlanma kenti. Münevvere. Münevvere. Tabii. Nur, münevver, Artık Münevvere ve Medine. Burası aydınlanma kenti olacak. Dünyada başka bir kültürde rastladınız mı aydınlanma kenti diye bir şey? Çok küçük gördüğümüz kendi kültürümüzü tanımayan ey millet. Yeah. Haberimiz yok. Bir anlaşma. Medine-i Münevvere. Aydınlanma kenti. Neyi değiştirdiğinde yaptım bunu? Serap görülen yer. Serap ne demek? Herkesin öznel görüşleri var. Herkesin görüşü var. Ya hangisini yapacağız? Ortak yaşam hangisi? Bir müddet sonra benim gibi değilsin, kavga. Sıkı başlayacak. Ben seni benim gibi yapmaya, sen benim gibi. O zaman savaştan başka ne çıkar yol var? Hiçbiri yok. Bir hukuk belgesi. İlk anayasadır arkadaşlar. Öyle Westfalia falan öyle onlar kıymetli tabii. Tamam da. Ama Westfalia'dan çok önce inançları değiştirilmeden. Kul ya eyyuhel Olduğu kafirune. gibi kabul edilerek Kul ya eyyuhel kafirune. La tabudu ma tabudune. Oh, kafir de. Ey kafirler. Siz benim mabuduma tapacak değilsiniz. Ben de sizin mabudunuza tapacak değilim. Herkes yerinde sağ olsun. İyi de yani bir arada yaşayacağız. Nasıl yapacağız? Medine'yi. Nasıl? Medine vesikasıyla. Medine belgesi. İlk anayasa. İlk yurttaşlık belgesi. Uzlaşma. Vay be. İlk yurttaşlık belgesi. Ve inançların birbirine karşı korunmasının adı modern dilde laiklik. Laiklik bu. Laiklik. İnançların birbirini değiştirmeye zorlamasına adalet yoluyla engel olmak. Bir arada yaşamasında ortak değerleri belgeye çevirmek. Hukuk belgesine çevirmek. Evet. Kardeşim, senin böyle bir kökün var. Sen bunun üzerine çalışsana. Ya. Doktoralar çalışsana sen. Genişletsene. Bugüne Yani kadar bu illa sen kendini övmen için demiyorum bunu. Bu tabii. insanlığın belgesi. Var Şimdi bu. batılı dediğin adam bunu kullanmamış. Açıyorsun literatüründe yok. O bir şey dememişse o zaman bu kıymetsiz mi zannediyorsun? O farkına vardığı zaman varmadı bunu hala. Birleşmiş Milletler de yazar. Sen merak etme. yapıştırır oraya tabii.